Hazırlandım ve siyahlara büründüm. Bugün çok özel bir yere gideceğiz. Benim için çok anlamlı bir yere gideceğim. Kore'deyim ve Kore'deki Türk şehitliğini ziyarete gidiyorum. Buradan tüm Kore gazilerine, tüm şehit aileleri yakınlarına saygılar ve selamlar olsun. Haydi bakalım hep beraber gidip mezarlığı ziyaret edelim, dualarımızı edelim ve gördüğümüz evime geri gelelim. İyi seyirler. Yeni bölüme hoş geldiniz. Otobüs durağına gidiyorum şimdi. Buradaki tüm otobüsler de elektrikli, sıfır karbon salınımı. Böyle bir durağa geldim. Şimdi 2 tane otobüs var, 138 veya 50. Onlardan bir tanesiyle Şehitliğe doğru devam edeceğim. Hadi bakalım. Şimdi geldim. Birazdan içeri giriş yapacağız. Ama burada şöyle bir sorun var. Hapis yatar gibi ışık bekliyorsunuz ya. Şeyi de göstereyim. Hapis yatar gibi ışık bekliyorsunuz. 70 saniye, 80 saniye falan yazıyordu ilk geldiğimde. Şimdi bakalım 40'larda. Böyle bu arada yerde de bu ışıklandırmalardan var Güney Kore'deki çoğu yerde. Bunun sebebi ise insanlar telefonlarla çok vakit geçiriyor ve telefonla yolda giderken, oynarken önünü göremez ve ışığa dikkat eder. Hani o yüzden yerden de bir ışık yapalım ki başı yöre doğru eğildiğinde aşağıdaki ışığı görsün diyeymiş. Böyle bir durum var. Ve gelelim ki Güney Kore Savaşı'na. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı'na ilk asker yollayan devletlerden bir tanesi de Türkiye'ydi. Güney Kore ve Kuzey Kore'nin savaşı yaklaşık olarak 3 yıl sürdü. Bu 3 yıl süren savaşta bazı kaynaklarda 2,5 milyon, bazılarında ise 3 milyon civarı insan öldüğü söyleniyor. Türkiye olarak, biz ise Türkiye olarak da bu savaşta 22 bin askerimiz de vardık. 970 kadar şehidimiz var. Bunların 460 tanesinin mezarları bulunabildi. O mezarlarda Busan şehitliğinde şimdi ben de geldim. Busan mezarlığını, Busan Müzesi'ni ziyaret etmeye. Bu girişte de görüyorsunuz savaşa katılmış tüm devletlerin bayrakları bulunmakta. Bizim de ay yıldızımız orada dalgalanıyor. Güney Kore'de de bayrağımızı görmek beni açıkçası çok mutlu ve memnun etti. Biz de bu savaşa zaten Birleşmiş Milletler'le beraber katıldık. Fakat savaşa katılmamızın sebeplerinden bir tanesi de şuydu. Şimdi daha öncesinde bir giriş yapmak istiyorum. Daha sonrasında da videoya devam edeceğim. Çünkü kapıdan bana bakıyorlar. Ulan ben kendi kendime tribe girmişim. Hiç kimsenin bakıp ettiği yokmuş. Yani burası da doğru yer mi, doğru müze mi bilmiyorum ama girip göreceğim en azından, bir bakalım. Hafiften rüzgar esmeye başladı. Gelelim ki bizim savaşa girme sebeplerimize. Bizim bu savaşa katılmamızın bir sebebi ise NATO'ya girme isteğimizdi. O yıllarda Rusya Federasyonu'na karşı olan tehditlere karşı NATO'ya girme isteğimiz vardı. Bu karardan sonra Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki 5090 kişilik 1. Türk Tugayı 17 Eylül 1950'de İskenderun Limanı'ndan hareket ederek 12 Ekim 1950'de Busan Limanı'na ulaştı. Savaşın başından Temmuz 1953'teki ateşkese kadar geçen sürede toplam 14.936 Türk askeri Kore'de görev aldı. Onların 721'i şehit oldu, 175'i kayboldu, 234'ü esir düştü ve 2147'si yaralandı. Böylelikle Türkiye %22'lik zayiat oranına ulaştı ve bu bakımdan Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından 2. sıraya yer aldı. Bu savaş arkasında birçok acı hikaye de bıraktı. Bunlardan bir tanesi Kore Savaşı sırasında anne ve babasını kaybetmiş Koreli bir kız çocuğuna
Kendi çocuğu gibi bakmış Türk Tugayı'ndan Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Dilbirliği'nin gerçek yaşananlardan esinlenerek sinemaya uyarlanan aile filmidir. 1950'de yaşanan bu hikayeden sonra Aile ve Süleyman Dilbirliği buluşabilmişlerdir. Şimdi ise bakalım, böyle müzenin bir girişi var. Aslında tam olarak müzede sayılmam şu anda. Gideceğim savaş müzesinde sayılmam. Busan Müzesi'ndeyim şu anda. Aşağı katta bir Exhibition Center vardı. Şimdi ise üst kata bakıyorum. Yani Busan Müzesi'ni tamamladıktan sonra mezarları da ziyaret edeceğim. Ve buralara gelmişken buraları da görmenizi şiddetle tavsiye ederim. Kore'nin gerçekten çok işler acısı bir tarihi var. 1900'lü yılların başlarında Japonlara esir olan Koreliler 1950'li yıllarda aynı şekilde Kuzey Kore ile savaştı ve ülke birçok kıtlık gördü tabii ki. Bu fotoğraflarda o dönemlere ait fotoğraflar. Şimdi ise bakalım üst katta neler varmış. Daha sonrasında da Savaş Müzesi'ne doğru devam edeceğim. Abi şuna bakar mısınız ya, nasıl bir teknolojiyle yapmışlarsa. Üstteki cam saydam ama aynı zamanda üstteki görüntü de değişiyor, alttaki görüntü de değişiyor. Yani saydam bir camın üzerini ekran olarak kullanmışlar. Daha doğrusu ekran saydam bir cam. Enteresan. Böyle bir müze. Kore tarihini anlatan birçok eserler var burada diyebilirim. Bağımsızlık aktivistleri fotoğrafları, ölüm tarihleri var. Burada da yapay zeka ile geliştirilmiş modeller var. Gerçekten çok iyi gözüküyor. Burada da böyle fotoğraf çekilmek için bir alan yapmışlar. İnsanlar gelip fotoğraf çekiniyorlar. Ben de insanları rahatsız etmek istemiyorum. Ondan dolayı saldım orayı. Şimdi müzeden çıkacağım ve şehitliğe doğru yol alacağım. Bu müzeyi de gerçekten gelirseniz görmenizi tavsiye ederim. Şimdi Exhibition Center'dan çıktım. Busan Müzesi'nden çıktım. Şehitliğin olduğu kısma doğru devam ediyorum. Müzeyi gerçekten çok beğendim. Çok güzel bir yer olmuş. Hem dünya tarihini anlatan hem Busan tarihini anlatan güzel bir yerdi. Ve bahçesi de gerçekten çok güzelmiş. Böyle doğal yerler görmek hoşuma gidiyor her zaman. Şehir hayatından dolayı da biraz uzakta kaldığımı hissediyordum doğada. Ve bugün burası bana gerçekten çok iyi geldi. Aynı zamanda bugün benim için özel bir durum var. YouTuber bir arkadaşım Güney Kore'ye alınmadı. Daha önce benim Instagram storylerime, Instagram reelslerime kızan insanlar var, işte hep kötülüyorsun Kore'yi, hiç mi güzel bir şey yok vesaire diye. Biz her ne varsa oturup anlatmaya çalıştık bugüne kadar. Yaşanan olaylardan bir tanesi ise Güney Kore'ye gelen bir YouTuber, dünya gezgini arkadaşımın Güney Kore'ye alınmaması. Aynı zamanda bu arkadaşımın Kore'de dedesinin şehit olmasına rağmen bugün o buraya gelemedi ama ben onun yerine gidip dedesini ziyaret edeceğim ve tüm Türkiye adına da Türk şehitliğini, tüm şehitlerimizi ziyaret edeceğim. Hadi bakalım, yolumuz açık olsun.
İçeriye girer girmez Türk şehitliği karşıladı beni. Bakın tam şu anılara bakıyordum. Burada eski komutanlarımdan bir tanesi Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ismini gördüm. Evet, yani nasıl tarif etsem hislerimi hiç bilmiyorum. Bakın şu bayraklara bakın. 16 tane ülke savaşmış burada. 1001 çeşit dinler var. Hemen yan tarafında görüyorsunuz Hristiyanları. Az ileride var Taylandlılar, Budistler. Bizler Müslümanlar olarak orada yatıyoruz. Hepsi bakın, hepsi çok yakın birbirine. Ve bir karış toprağın içerisinde birlikte yatıyorlar. Peki ya bu savaşlar neden? İnsan sorgulamıyor değil yani. Neden Ademoğlu bu hale geldi yani? Hani insanlığı sorguluyorum, anladın mı? Böyle bir dünyadayız. İnsanın insanı öldürdüğü maalesef bir dünyadayız. Az önce de eski bir hava kuvvetleri personeli olarak Ziya Cemal Kadıoğlu'nun eski askeri olarak, eski askeri okulda da eğitim komutanımızdı. Kendisiyle de birçok kere karşılaşma fırsatı buldum. Onun isminin yazılı olduğu bir anı bırakılmış oraya. Onu görünce gerçekten duygulandım. Bir garip hissettim yani, bir tuhaf hissettim. Şimdi tekrar şehitliği ziyaret edeceğim. Daha sonrasından da ufaktan bölgeden ayrılmayı planlıyorum. Gördüğünüz gibi burası Türk şehitliği ve arka tarafta da Kanada vesaire diğer ülkelerden şehitler yatıyor. Bakın burada ne yazıyor. Arkadaşım Arif buraya gelemedi ama ben bugün dedesini gelip ziyaret edebildim. Burada ona dualar okudum. Saygılarımı, sevgilerimi gösterdim. Dualarımı ettikten sonra da birazdan ayrılacağım. Bugün arkadaşım belki Kore'ye gelemedi ama onun duaları geldi buraya. Onun arkadaşları geldi buraya dedesini görmeye. Ve buradaki tüm yatan dedelerini görmeye. Yani çok enteresan duygular hissediyorum. Yoğun duygular içerisindeyim. Tüylerim diken diken oluyor yer yer. Yatan isimsiz şehitleri görünce ve böyle tanıdığım insanların dedesini ve birçoğumuzun da atalarını burada görmek bir bakıma üzüyor beni. Bir bakıma da tabii ki gururlandırıyor. Aslanlar gibi gelip burada mücadele vermişler ve ayrılmışlar. Az önce de bir enteresan bir olay oldu. Birisi geldi, böyle güvenlik kıyafeti vardı üzerinde. Zannedersem buranın görevlilerinden de asker veya polis olduğunu düşünmüyorum. Selam vererek geldi. Ben onun konuşmasına izin vermeden burada dedelerim var benim dedim. Ve teşekkür etti ve ayrıldı. Muhtemelen etrafta geziniyordum. Mustafa Çelik ismini, yani arkadaşımın dedesini ararken yardımcı olmak için geldiğini düşünüyorum onun da. Bugün böylece şehitliğimize gelmiş olduk ve Mustafa Çelik ve birçoğu isimsiz askerlerimizi ve tüm askerlerimizi ziyaret edebildik. Bugün Busan'da 462 Türk şehidi yatıyor ama bilinen toplamda yaklaşık 960 civarı şehit ve birçok kayıp insan var ve binlerce de gazimiz var, 2000'e yakın gazimiz var. 462 tane canımızı buraya bırakıyorum ve yavaştan ayrılma saati. Eğer olur da Kore'ye gelme gibi bir niyetiniz olursa
kesinlikle ve kesinlikle görmeniz gereken ilk yerlerden bir tanesi Busan'daki Türk şehitliği. Ben dualarımı ettim. Hepsinden Allah razı olsun şehitlerimizden. Buradan tüm gazilerimize de saygılar, selamlar. Tüm askerlerimize de saygılar ve selamlar diyorum. Bakın burada savaşa katılan ve şehit veren askerlerin hangi devletten olduğu ve ne kadar olduğu yazıyor. Türkiye ise en çok şehit veren 3. ülke, Amerika ve İngiltere'den sonra. Ve aynı zamanda yerlerine dair bilgiler yazıyor. Şimdi ise burada bir tüm şehitlerin isminin yazılı olduğu duvar var. Ve şanlı Türk bayrağımız da orada dalgalanıyor. Gördüğünüz gibi zannedersem sıralamada en çok şehit veren ülkelere dair mi yoksa ben mi ona yorumladım bilmiyorum ama gördüğünüz gibi burada Birleşmiş Milletler'in ve Güney Kore'ye destek veren ülkelerin bayrakları bulunmakta. Burada ise tüm şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu bir anı kitabesi, anı duvarı var. Biz de şimdi orayı ziyaret edeceğiz. Bakalım ne kadar çok isim var. Bakın bu anı duvarlarının hemen girişinde çok güzel bir yazıyla karşılaştım. Anlamı ise biz senin adını kalbimize sevgiyle kazıdık. Biz senin adını toprağımıza minnetle kazıdık. Avustralya'dan başlıyor. Avustralya, Belçika, Etiyopya, Kolombiya, Kanada, Fransa, Yunanistan, Lüksemburg, Hollanda var, Yeni Zelanda, Güney Afrika'dan ve Türkiye'den ise isimler burada. Bakın duvarın arka kısmında ise farklı böyle daha uzun bir yer yapmışlar. Burada ise yine farklı ülkelerden olan şehitlerin isimleri yazıyor. Hem bu tarafta hem bu tarafta binlerce isim yazıyor.